Merhaba arkadaşlar. Bugün size Omnira projesinden bahsedeceğim. Omnira projesi kendi araştırmalarım sonucunda bulduğum yerli bir ekosistem projesidir. Projeden bahsetmek istememin sebebi ekibin güvenilir, şeffaf ve güzel işler başarmaya çalışan bir ekip olmasıdır. Bunun detaylarını da size birazdan videonun içerisinde aktaracağım. Öncelikle Omnira nedir? Omnira ERC uyumlu, yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen kripto paradır. Toplamda ilk zamanda 1 milyar adet üretildi. Madenciliği olmayan, sınırlı arzda üretilen bir projeydi. E, Öncesinde yani bir önceki süreci var, bir sonraki süreci var. Bunun nedenleriyle beraber size aktaracağım. Om cüzdan, Om kart, Om yemek, Om borsa gibi kendi ekosistemin içerisinde geliştirdiği şeyler vardı. İşte Om cüzdan, Om liraları saklayabileceğiniz, Om kart işletmelerde Om lira ile alışveriş yapabileceğiniz, Om yemek, Om lira ile yemek söyleyebileceğiniz bir projeydi. Om borsa, kripto varlık alışverişi yapabileceğiniz yine Om liranın bir borsasıydı. Daha sonradan da bunları ekip değiştirmek zorunda kaldı. Neden değiştirmek zorunda kaldı? 2021'in ilk çeyreğinde yaşanan talihsiz olaylardan dolayı devletimiz bir kripto varlık hizmet sağlayıcılarına bir yasak getirdi. Bu yasakta kripto varlıklarla alışveriş yasaklandı. Bu projede de tabii ki çoğu şey kripto varlıklarla alışveriş üzerine dayandığı için ekip projeyi değiştirmek zorunda kaldı. Yani pes etmedi, vazgeçmedi ve projeyi daha güzel bir hale getirdiler. Ondan öncesinde bu gelişim sürecinden size kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Gelişim sürecinde bir airdrop başlatıldı. Normalde airdrop süreçlerinde verilen görevler yapılır. Airdrop'a hak kazanırsanız şirket sizden gönderim ücretini talep eder. 10 lira Ethereum ağında yer almasına rağmen gönderim ücretlerini kendisi karşıladı. Yani bunda da az bir ücret ödemedi. 11.78 Ether gibi bir ücret ödedi. Bununla ilgili detaylı raporu da buradan görebilirsiniz. Yani ekibin buradaki yatırımcıya verdiği önemi şu şekilde anlayın. Sadece yeni oluşumda airdrop'ta dağıttığı miktarı insanlar alabilsin diye tüm maliyeti kendileri karşıladılar. Daha sonra da Ankara'da Open Money Teknoloji Yatırım ve AŞ olarak bir şirket kuruldu ve Omnira artık bu şirketin bünyesinde bir proje olarak devam etmeye başladı. Ve 10 lira çekirdek satışıyla ön satışları yapıldı. Çekirdek ve ön satışlarında da şöyle güzel bir detay var. Ekibin güvenilirliği ile alakalı şöyle güzel bir detay var. Ekip tüm yatırım yapan kullanıcılar ekibin şirketin banka hesabına parayı gönderdi. Gönderdiği her miktara karşılık fatura kesildi ve yine gönderim ücretlerini ekip karşıladı. Yani burada insanların 10 lira sahibi olabilmesi için ekip elinden geleni yaptı ve güvenilir bir şekilde tüm kullanıcılarına faturasını kesti, gönderdi. Daha sonradan işte faz satışları peşine yapılacaktı. Dediğim gibi yasak çıktığından dolayı ekip bunu ertelemek zorunda kaldı. Tam regülasyon oturana kadar belli bir bekleme süresi oldu. Faz satışları biraz ertelendi. Bu arada çok güzel bir gelişme oldu tabii ki bu süreçte. 10 lira Mart ayına geldiğimizde Türkiye'nin de Silikon Vadisi olarak bilinen Bilişim Vadisi'ne TÜBİTAK ve Teknoloji Sanayi Bakanlığı tarafından kurulan bir heyetten onay alarak resmi olarak blok zincir üreticisi ve kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak Bilişim Vadisi'ne kabul edildi ve Ankara'da kurulan şirket Kocaeli Gebze'ye taşındı ve geliştirmelerine burada devam etmeye başladı. Yeni yol haritasından bahsetmek gerekirse yeni yol haritasındaki projelerden bahsedeyim ben size. OmChain, OmAkadem, OmApp, OpenJax, OmPazar, OmLink, kişi kurumlara özel token üretimi, kişi kurumlara özel akıllı kontrat ve blok zincir uygulama çözümleri. Bu arada ikinci defa proje değiştiğinden dolayı ekip 1 milyar olan sınırlı üretim 10 liranın 500 milyonunu proje değiştiğinde Ethereum ağında yakma kararı aldı ve arz 500 milyona düşürüldü. Yeni gelen gelişmelerle daha da düşürüldü. Onlarla ilgili de size bilgi aktaracağım. Şimdi Open Money şirketinin altında yeni çıkan yol haritasında OnChain kendi altyapısı EVM uyumlu IBTF2 konsensus algoritmasına sahip blok zincir çözümü. Gerçekten hızlı bir blok zinciridir. Hem testnet'te hem mainnet'te aktiftir. Şu an kendinizde girip inceleyebilirsiniz. Nereden inceleyeceğinize dair videonun ilerisinde ben bilgi aktaracağım size. Ethereum ağında yayınlanan 10 liranın kendi ağıdır OnChain. Ethereum ağı 13 saniyede bir blok oluştururken OnChain ağı 2 saniyede bir blok oluşturur. Ethereum'un 30 milyon gaz limiti olduğu blok zinciri ekosisteminde
On-chain'in 50 milyon gaz limiti vardır. Hem işlem limiti olarak yüksektir hem hız olarak yüksektir. Yani gerçekten kaliteli bir altyapıdan bahsediyoruz. Bu teknik detaylarla ilgili daha fazla bilgi tabii ki kendi On-chain'in ve Jupyter'in sitelerinden alabilirsiniz. Omlink bu ekosistemin en önemli parçalarından bir tanesidir. Omlink dünyanın en hızlı blok zincir köprüsü mottosuyla kurulmuş bir köprü uygulamasıdır. Hangi ağlarla köprü kurar? İlk etapta Ethereum, Binance Smart Chain ve On-chain ağları arasında köprü uygulamasıdır. Dünyanın en hızlı dememizin sebebi şu. Yani bununla ilgili herhangi bir üçüncü parti denetleyici yok. Bu yüzden tam resmi bir veri değildir. Fakat ekibin yazılım lideri ve kurucu ortağı olan Osman Bey tarafından yapılan araştırmalar sonucunda şu an en hızlı köprünün bu olduğu söylenmektedir. Tabii ki bunu denetleyemediğimiz için resmi bir veri değildir maalesef. Ama ben kanalımda bundan daha önce Omlink kullanım videosu da paylaşmıştım. Oradan ne kadar hızlı olduğunu kendiniz de girip görebilirsiniz. Yani Ethereum'da köprü başlatıldıktan sonra Ethereum ağın yoğunluğu bittiğinde, Ethereum ağı biraz yoğun olduğu için biraz geç oluyor. Ethereum ağı bittikten sonra 2 saniye içerisinde köprü tamamlanmaktadır. Kendiniz de videoda girip izleyebilirsiniz detaylarını. Burada zaten orada da bilgileri var. OnBazaar Open Money şirketinin blok zincir destekli e-ticaret çözümüdür. Buna 2022'nin ilk çeyreğinde geliştirmeleri başlayacaktır. Altyapısı yine on-chain'dir. Yani burada Open Money şirketinin amacı tüm ekosistemi neredeyse on-chain üzerine oturtturmak ve 10 liranın sürdürülebilirliğini, popülaritesini arttırarak yatırımcılara yani daha fazla fayda sağlamaktır. Bu şekilde ekosistemi detaylı bir şekilde yol haritasından inceleyebilirsiniz. OpenJax'te o ilk projede bahsettiğimiz yani ilk yol haritasında bahsettiğimiz 10 borsanın isminin değişmiş halidir. Kripto varlık hizmet sağlayıcısıdır. Yani buradan herhangi bir borsa gibi kripto varlıklarınızı alıp satabilirsiniz. Bunu şu an ekip aktifleştirmedi. Aktifleştirmemesinin sebebi devletin borsalarla ilgili çıkaracağı regülasyondur. Regülasyon çıktıktan sonra tüm şartları sağlayıp çok ağır bir yaptırım gelmezse hayata geçirmeyi düşünüyorlar. Akademi Open Money şirketinin resmi eğitim platformudur. Akademi eğitim platformu adı altında üniversiteler ve şirketlerde eğitim veriyorlar. Fakat henüz resmi olarak Akademi'nin uygulaması yayınlanmadı. YouTube'da falan videolar paylaşıyorlar Akademi adı altında. Resmi olarak Akademi uygulaması yayınlanmadı. Yayınlandığında da blok zinciri ve kripto para ekosistemi ile alakalı detaylı teknik bilgilere ve eğitim bilgilerine ulaşabileceksiniz. Burada da zaten gerekli bilgiler aktarılmaktadır. OMAP ekosistemin cüzdan uygulaması. Burada hem kripto varlıklarını saklayabileceksiniz, hem kripto varlıklarla ilgili haberler okuyabileceksiniz, hem transfer yapabileceksiniz. Bu da geliştirmeleri şu an devam etmektedir. 2022'nin ilk çeyreği içerisinde OMAP uygulamasının yayınlanmasını bekliyoruz. Bunu yol haritasında olmayıp ekibin insanlara blok zincir farkındalığını oluşturabilmek adına kendi inisiyatiflerin doğrultusunda çıkarttığı bazı projeler var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Blok zincir üzerinde kullanabileceğiniz bir not uygulamasıdır. Telefonunuzda kullanabileceğiniz. Burada detaylarını görebilirsiniz. Hepsinden çok detaylı bahsetmek istemiyorum video çok uzamaması açısından. Omlink'te yaptığım gibi diğer uygulamalarla alakalı kısa kısa tanıtım videoları da daha sonradan hazırlayacağım. Evet, devam edelim. Şimdi sıradaki projemiz Yaz Duvara. Yaz Duvara ekip tarafından geliştirilen bir sosyal medya projesidir. Burada duvara cüzdanınıza bağlayarak kendi istediğiniz içerikleri blok zincir ağı üzerinden paylaşım yapabiliyorsunuz. Yani buradaki tüm mesajlar aslında blok zincire kaydolmaktadır. Buradan da linkini ağ üzerinde görebilirsiniz. Ağ üzerinde inceleyebilirsiniz. Şimdi tüm içeriklerden detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Daha sonra parça parça videolarla bahsetmeye çalışacağım. FileShare bir dosya gönderim uygulamasıdır. Yine blok zincir tabanlı çalışır ve örnek veriyorum ben cüzdan bağlayarak bir dosya aktardım buraya. Bu dosyaya üçüncü bir kişi tarafından asla müdahale edilemez. Karşı tarafında cüzdan adresine girdim ve sadece onun görmesine izin verdim. Onun haricinde kimse benim gönderdiğim dosyayı göremez.
Detayları yine bulunmaktadır. Onu da okuyabilirsiniz. ecoin.com Open Money şirketine ait yine bir haber sitesidir. Burada da güzel içeriklerin yer aldığı, güzel haberlerin yer aldığı, sıkça güncellenen bir site yer almaktadır. Mesela burada gördüğünüz gibi Şubat 2'de, yani bugün içerisinde haber paylaşımları yapılmış. Bayağı da haber paylaşımı yapılmış gün içerisinde. Henüz daha öğlen saatlerine gelmemize rağmen. Buradan da ekosistem, kripto para ekosistemi, blok zinciri ekosistemi hakkında detaylı bilgiler yer alabilirsiniz. Şimdi benim en çok önem verdiğim konuya geliyoruz. Yani Open Void'e geliyoruz. Open Void topluluğun kararlarına önem verilen, topluluğun, yatırımcının kararlarına önem verilen bir uygulamadır. Nedir Open Void? Şirket burada yol haritasında yapması gerekenleri, yapacaklarını size sunuyor seçenek olarak. Siz seçim yapıyorsunuz ve şirket ona göre hareket ediyor. Bundan bir örnek vermek gerekirse mesela dağılım ve staking, yani tüm satışlar yapılıp kalan arz belli olduktan sonra kalan miktar 270 milyon 10 lira gibi bir miktar. Bu miktarın ne yapılması gerektiği ile alakalı bir oylama yapıldı. Burada seçenekler var. Daha sonradan yine oylamalar yapıldı. Yani burada da Open Money şirketinin topluluğuna ve yatırımcısına ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Çünkü şirket bir hamle yapacağı zaman bunu topluluğun fikirlerine alarak yapıyor. Yatırımcı gözünden 10 liraya bakmak gerekirse CoinMarketCap'ten inceleyelim beraber. Şu an piyasanın malum düşüş trendi de belli, ortada. Market cap değeri şu an ortalama 1,5 milyon dolar şeklinde. Toplam market cap değeri 7,2 milyon dolar gibi bir seviyede. Bu arada 500 milyon arz, MXC borsasında bir listelememiz oldu. Bu listeleme nedeniyle 5 milyon yakım yapıldı. Ve yapımla beraber toplam arzımız 495 milyon oldu. Dolaşımdaki arzda şu an 92 milyon 800 bin civarlarında. Ortalama fiyatlar da bu şekilde gözükmektedir. Marketteki sıralama 1654 ve 10 liranın yer aldığı borsaları da ben size aktarayım kısaca. 10 lira dünyanın en büyük türev borsalarından biri, ilk 10 türev borsasından biri olan Bitget'te listelendi. Bitget bu arada Juventus'un sponsorudur. Yani kaliteli, güzel bir türev borsasıdır. Spot'ta yeni hamleler yapmaya başlar ve Türkiye'deki ilk listelediği Türk projesi 10 liradır. Cointra çok duyulmamış bir borsadır. Orada da Türk lirası paritesinden işlem yapabilirsiniz. Bitget'te USDT olarak işlem yapabilirsiniz. Uniswap zaten Ethereum ağının merkeziyetsiz swap borsasıdır. 17 Ağustos'ta ilk olarak burada listelenmiştir. Ethereum paritesinde burada işlem yapabilirsiniz. Omlink ile beraber Binance ağının gelmesinden sonra Pancake'de likite eklenerek BNB, yani BNB karşılığında 10 lira alıp satabilirsiniz. O da farklı bir alternatiftir. Web20 kullananlar düşük ağ maliyetleri nedeniyle PancakeSwap'i de tercih edebilir. Yani toplamda şu an MXC, Bitget, Cointra, Uniswap, PancakeSwap olmak üzere 3 merkezi, 2 merkeziyetsiz borsada yer almaktadır. İlerleyen dönemlerde yine listelemeler yapılacaktır. CoinMarketCap çekilişi bir aksilik olmazsa 2022 ilk çeyreği içerisinde gerçekleşecek. Stake modeli başlayacaktır 2022 ilk çeyreği içerisinde. Yani yatırdığınız 10 lira miktarında belirlenen APY oranlarında karşılığında 10 lira alacaksınız. Bununla ilgili duyurular yakın zamanda yapılmasını bekliyoruz. 2022 ilk çeyrek içerisinde bir aksilik olmazsa gerçekleşmesini bekliyoruz. Ve toplam 495 milyon şu an arz, 500 milyondu. Yapılan oylamada 70 milyonun yakılması karar verildi. Yani burada oylama seçeneğinde ikinci seçenek seçildi. 70 milyon 10 lira kalıcı olarak yakılacak. 150 milyon 10 lira staking ve likidite madenciliğine ayrılacak. Yani stake'e ayrılacak. 50 milyon da CMC çekilişi, platform listelemeleri, airdropları tanıtım için ayrılacak. Bu 70 milyonun 5 milyonu yakıldı. Arz 495 milyona düştü. Geri kalan 65'te yakıldığında 430 milyona düşecek. Toplamda arzın uzun vadede 100 milyona düşürülmesi hedefleniyor. Bu şekilde ekibin bir planı bulunmaktadır. Ekibin de elinde şu an 2024 Ocak ayına kadar 100 milyon kilitli 10 lira bulunmaktadır. Arzın yaklaşık olarak %20'si ekibin elindedir. Şirket rezervi hariç. Bunu 2024 Ocak ayına kadar Ethereum ağına kilitledikleri için kesinlikle kullanamıyorlar. Bilginiz olsun. Daha detaylı olarak kendiniz links.omlira.com
adresine girerek inceleyebilirsiniz. omlira.com adresine girerek inceleyebilirsiniz. Medium sayfasından inceleyebilirsiniz. 10 lira topluluk gruplarına katılarak inceleyebilirsiniz. Burada yani topluluklarımıza da katılarak bizlerden haberdar olabilirsiniz. Twitter, sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz. Yine size 10 lira ile alakalı kısa bilgilendirme videolarıyla diğer projeler hakkında bilgi vermek için kanalıma video yüklüyor olacağım. Takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.